bakmayın, apar topar girdim. Sevgili Burcu Güneş aradı. Yayına bağlamak istedim onu telefonla. Onunla konuşuyordum. Şimdi koydum telefonumu. Yakında konumuz olacak. Bu müjdeyi vereyim. Yani 27-35 gibi terbiyesiz, hadsiz, e, önem derecesini bilmeyen, haddini bilmeyen, kendini bilmeyen, artı parasız değilim çok şükür. Ne disiplini çocuklar. Burcu Güneş'i kusura bakmayın, ciddi bir konuda kimseye çıkmayan bir kadını e, ve bana değer göstermiş, beni devamlı takip ettiğini söylüyor ve şu an polemiklerin odağında. Burcu Güneş'in polemikleri aslında Türkiye'nin gerçeği. Neden diyeceksiniz? Eğitim, ses, yetenek, bir tarafta da hadsiz, şapsız, yeteneksiz veya yeteneği ortalama insanların kazandığı para ve başarı. Asla bu kadar iyi bir sanatçının suratına telefon kapatamam. Kibarca söyledim yayına girmek üzere olduğumu, ama bir yandan da şu an yayına almak istedim onu. Telefondaydı, evde değildi, alamadım, ama özel bir program yapacağımızın sözünü aldım. O yüzden güzel olacak. Kimseye çıkmıyor, bana çıkacak, takipçimizmiş. Gurur duydum. Nasıl, görüntü yok? Görüntü var mı yok mu çocuklar? Gurur duydum. Beni aramasına da gurur duydum. Sevgili Yeşim Salkım'dan almış telefonumu da. Konuğum olacak. Şu çok önemli. Her şeyi ben hazırlıyorum. Videoyu, altyazıyı, konuyu, montajı, akışı falan filan. Bunların zorlukları bir yana, bir sanatçı beni aradığında asla suratına kapatmam. Yayınım olduğunu söyledim. Sonra dedim ki hemen katılır mısınız telefonla? Gerçekten güzel dertleştik ve benim en azından sizlere özel, benim takipçilerime özel bir röportaj için ondan da randevu almış oldum. Bence böyle eğitimli insanların, yani eğitim derken eğitimsizsin falan değil, kendini yetiştirmiş, yetenekli, her şeyi para sanmayan, para için her şeyini feda etmeyen insanların bir araya gelmesi çok önemli. Birbirlerini bulmaları, takip etmeleri, beğenmeleri de çok önemli. Bu kadar, en az diğerleri kadar fiziği güzel, düzgün, hoş, yetenekli bir kadın. Peki neden bu çarkın içinde değil? Çünkü bu çarkı siz bizim bildiğimiz kadar bilmiyorsunuz. Maalesef biz de her zaman her yerde en açık detaylı anlatamıyoruz. Çünkü cezalandırılıyoruz. Hani bunu bir konuşalım. Bunu bir konuşalım. Burcu Hanım katıldığında da konuşacağım. Son derece kibar, üsluplu, düzgün. Hatta şeyi konuştuk. Ya dedim, ben son videoda size eleştirdim. Son videoda bir sinirli çıkışı vardı. Bu Burcu Güneş'e yakışmadı, bu Burcu Güneş değil dedim. Çok haklısın dedi. Bak ne kadar güzel bir şey bir insanın bunu kabul etmesi. Orada dedim, istemediğim insanlar, istemediğim soru, kaçmak istediğim bir ortam, sinirlerim gerilmiş. Ben de kendimi eleştirdim, hatta sosyal medyamda yayınladım dedi. Çok güzel bir şey. İşte bu da eğitimle eğitimsiz farkı. Kendini eleştirebiliyorsun. Evet ya, hata ettim. Çok kusura bakmayın, şöyleydim diyebiliyorsun. Diğerleri toz kondurmaz. Malumunuz. Malumunuz. Evet efendim. Rujum güzel mi? Dudak kalemiyle yaptım ama. Yumuşak dudak kalemi, kalem ruj bir arada. O yüzden bilip bilmeden bizim böyle bir yargılama şeyimiz var ya. 3 dakika gecikti, kim bilir ne yapıyor. Tırnak törpülüyordum. Öyle öyle şarkı söylüyorum. Ya yapmayın arkadaşlar. Sizler için çok özel bir röportaj ayarlamaya çalışıyordum ve başardım. Gurur da duydum. Burcu Güneş'in beni takip etmesiyle ve bizim yayınlarımızın birçok insanın kulağına gitmesiyle, içeriğine, detayına kadar, ve sizler için özel bir röportaj verecek. O yüzden çok sevinçliyim. Bu da bu haftanın müjdesi olsun. Şimdi evinden dışarı çıktığı için yayını alamadım. Yayına ikna etmekle meşguldüm. Evet, devam edelim efendim. Şimdi hani ekran kalitesi, kalitesizliğinden falan bahsederken, biliyorsunuz onun yerinde olsam dışarı çıkmazdım cümlesi geldi Zuhal Topal'dan. Kırmızı çorabı seksi kıyafetiyle Bircan Bale ve Esra Balemir tarafından büyük eleştirilmişti. Ee, Bakayım Burcu Hanım mı yazmış diye. Yok. Ee, Ve bu sefer tabii herkes Zuhal Topal'ı korudu. Biz de öyle dedik ki Zuhal Topal'ın hiç olmazsa bir tiyatro kökeni var. Konuşmayı bilen bir kadın, komik bir kadın, esprili bir kadın. O yüzden dedik Zuhal Topal izlenir yani. Niye bu kadını gömüyorsun? Ha, ama şimdi Zuhal Topal'ın belli bir yaşı, olgunluğu, ailesi olduğu için kırmızı jartiyer giymesine gerek var mı? Giyer giymez beni de ilgilendirmez, ama bu onu aynı ligin topçusu yapar.
Yani ağırlığını taşısa, ben tiyatro kökenliyim, belli bir yaşın adamıyım, aslanım, kaplanım ağırlığını taşısa, böyle işlerle de muhatap olmak zorunda kalmaz. Yani magazine düşmez. Bakın lafın esprisine, magazine düşmek. Magazine çıkmak değil, magazine düşmek. Çünkü magazine düşülür, çıkılmaz. İyi bir şey değil magazinde ayağa düşmek. Bu konuşmalar iyi bir şey değil. Google'landığında işte ne oldu? Jartiyer'le çıktı. Çok iri ve kötü. O da dedi ki falan. Zuhal'in buna ihtiyacı yok. Çok iyi para kazanıyor. Şimdi verelim bakalım. Sunucu muymuş o? Sunucu diye biliyorum Ben ben. bilmiyorum, tanımıyorum. Yok Ama dedi. duydum şey, Çok ben- kalıplı bir Bak. Sunucu Bircan Bali diyor mu abi? Sunucu muymuş o, ben bilmiyorum, tanımıyorum diyor. Ses gürültülü. kadın dedi ki evet giymesin dedi o kıyafetleri. Ha, De, öyle mi? evet Ben alıntı yurt yapıyorum, dışındaydım. yanlış anlamayın beni. Ben yurt dışındaydım. Evet. Eşim de böyle bir şey varmış. Allah Allah dedim. Ve sonra böyle gösterdi bana birkaç magazin sitesinde böyle 3 milyon film her bir sitede yorum. Sağ olsun sevenler, takip edenler, yıllardır beni evlerinden biri gibi gören herkes o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar. Benim bir şey dememe gerek yok. Ben zaten çok muhatap alamam o tür insanları, biliyorsunuz. Yani öyle yorumlar yapmak için modacı olmanız lazım. Eğitiminiz olması lazım. Sunuculuk veya başka bir dalda bir birikim, bir altyapı, bir kültür. Benim de aile terbiyem müsaade eder. Ya da zaten gerek var. İnsanlar çok güzel. Yani ama o yorumlar, yani onlara yazılan yorumlar bana yazılıyor. Ben sokağa çıkamazdım yani. Tanımam etmem, ben onun yerinde olsam diyor. Bu kavganın, bu polemiğin ardından öyle kötü şeyler yazıldı ki onlara, sokağa çıkamam diyor. Bunu deyince Bircan Bali de boş durmuyor tabii. Sosyal medyasından o da yapıştırıyor efendim. O ne diyor, onu da verelim. Sürekli Seda ablanın artı formatlara talip olan kadın değil mi ya, altı üstü. Şimdi baktığın zaman Bircan Bali Beyaz TV'de yıllarca magazin sunuculuğu yaptı. Zuhal Topal'sa çok daha, şimdi kadın programlarının parası çok daha iyidir. Kat be kat iyidir. Şoför tahsis edilir, lahmacununa kadar ödenir. Evde yediğine bile ödetenler var ki bunlardan birinin de Zuhal Topal olduğu söylenir. Yani kocasıyla yediği lahmacunun parasını yapım şirketinden aldığı gibi bir tevatür vardır bakın Zuhal Topal'la ilgili. Düşünün. Şimdi normalde ben de kadın programı sundum, Kadın Kuşağı Gündüz. Tek sunucuysan çok iyi para kazanırsın ve her şeyin, yani yemeğin dışarıdan gelir, özel şoförün olur, şudur budur, anlaşmana bağlı. Zuhal böyle çalıştı. Zengin yapım şirketleriyle çalıştı. Hatta şöyle bir dedikodu dolanıyordu. Kocasıyla lahmacun yer. Onun bile faturasını yapım şirketine yollar diye. Şimdi Zuhal'in paraya ihtiyacı yok. Yaşadığı ev, köy, hayat, yaşam belli. Bu kocadan gelmiş bir para pul da değil. Çok iyi kazandı. Çok da meşhur oldu. Seda Sayan artı program demek. Evet, Seda Sayan bir ekol bu programlara ilk başladığı için, ama şimdi bu Bircan Bali'ye gel sun dese Bircan'ın koşarak sunacağı bir program formatı. Yarın bir gün işte magazincilik, aynı masayı 3-5 kişiyle paylaşmak, eğer ununu eleyip eleğini duvara astıysa çok da e, yani yorumcu diye çıkarsın belli bir yaşta. Ama kariyerini orada başlayıp hep orada kaldıysan çok matah bir şey değil. Kazanılan para hiçbir şey değil. Sadece ekranda görünüp hani biraz reklam alırım, biraz şunu yaparım falan gibi gözükür. Şu an işi yapıyordur Melda'cığım. Tabii gelişti, yıllar geçti. Ben 5 sene öncesini söylüyorum. O yüzden şimdi Seda Sayan'ın artığı demek, bütün programlar öyle yani. Bütün programlar öyle. Herkes Müge Anlı'nın artığı, herkes Esra Erol'un artığı mı? Yani hepsi öyle arkadaş. Yani kazanmak için dövüşülmez ya bu sektörde. Hepimiz birbirimize sonunda muhtaç olup benzer işler yapıp ulan sen böyle dememiş miydin? İşte diyorlar, dedirtiyorlar insanı. Ben Bircan'la çalıştım. Aslında hiç de bir sorunum olmadı. Zor bir ekipti. Bircan, Bali, Seren Serengil ve ben 2 ay çalıştık. Korona oldu. Ben ailemin yanına geldim. Yaştan dolayı dışarı çıkamıyorlardı. Ama o 2 ay içerisinde ikisiyle de sıkıntı yaşamadım. Yani düz ve doğru davranan insana herkesin düz ve doğru davranabileceğini düşünüyorum. Başka bir ajandası yoksa. Bircan evet dobradır ve cesurdur. O kısmı doğru. Yani korkmaz. Hakkında bir sürü dava var. Ama korkmadan konuşur en azından. Fakat burada iri demesi, yani ne olmuş iri ise yani. Bircan bu arada çok ufak tefektir. Çok ufak, hem boyu hem kilosu. 40 kilo falandır Bircan. Yani ekranda öyle iri gösterişli bakmayın. Minicik, ufak tefek ama kendine yakışır kilosu mesela. Minyon, tam minyondur yani.
40 kilodur falan. 42 kilo falan Bircan. Tabii ona göre herkes iri. Yani herkes iri. Minicik kız, herkes iri. Ya Zulal'cığım, Müge Anlı'ya biz bir şey demiyoruz da senin burada ne işin var? Tohumla para mı verdik? Yani. Ha? Zülal, zorla mı çağırdık? Boynuna tasmayla mı bağladık seni buraya? Kalorifere mi demirledik? Ne yaptık Zülal? Ne işin var burada? Allah'ım yarabbim. Hadi git ya, cinayetin ensestini seyretsen ya. Allah ya. Hadi koş, koş. Ensest var, cinayet var. Koş Zülal, koş. Allah'ım yarabbim. Böyle gelenler var zorla. Herhalde alıp bunları bağlıyorlar YouTube karşısına. Böyle parmaklarını alıyorlar. Popolarından çıkarıp buraya sokuyorlar böyle. Bas Seda Akgül diye ki çıksın karşına, zorla onu canlı izle diye. Ah ülkem ve gariban insanları. Yani ki ben bu arada Müge Anlı'nın yaptığı işi çok başarılı ve çok özverili buluyorum. Neden özverili buluyorum? Arkanda o kadar koruma, her gün cinayet, her gün bilmem ne, e, korumalarla gez, emniyette iç içe, sinir, bir tane nurlu insan gelmiyor programa. Her gün ya ruh hastası, ya akıl hastası, ya katil, ya zanlı, ya bilmem neyle otur. 20 yıl insan of der ya. Gece bile kadın korumalarla geziyor, her yere gidemiyor yani. Çok zor bir iş yapıyor. Benim tek savunduğum şey gece yapsın. Gece yapsın savunuyorum. Çoluk çocuk saatinde yapmasın. Bu işler çok böyle işleri normalleştiren şeyler. Evet ülkemizde çok var ama gece yapsın diyorum arkadaşlar. Ama ben bu trolleri anlamıyorum. Hani bu zorla getirilmiş. Ne makarnası be. Evet. Siz aranızda ne kavga edecekseniz bence birbirlerinize telefon numaranızı verip oradan dövüşün arkadaşlar. Burada sabah sabah ne yapıyorsunuz? Ben hak edenin cevabını gayet güzel veriyorum. Çılgın. Parmaklarının üstüne oturdukları için çıkarıp buradan escape tuşuna basıp exit tuşuna basıp benden çıkamıyorlar. O yüzden. Şimdi başka haberler, beni çok üzen bir haber oldu. Bu konuyu da çok sık konuşuyordum. Kimse umursamıyordu. Bu fenomenler, kısa sürede ünlü olmak isteyen dostlar filan. Benim yarışmacılarım, orada hayal kırıklığına uğrayıp hayatını değiştirenler, yurt dışına gidenler, savrulanlar, iş bulamayanlar falan derken Ayça Beğen ki bizim starlarımızdan biriydi efendim. Ayça e, Emre ile çok güzel bir ilişki yaşadı. Gerçekten aşıktı. Ayça'nın yarışmadan önce de zor bir hayatı vardı. Yarışmadan çıktı, evlendi Ayça. Ve maalesef dün gece 12-1 sularında bana Instagram'dan sürekli mesaj gelmeye başladı. Ayça şöyle bir şey paylaşmış. Özür dilerim, bu Ayça'nın paylaşımı değil. Şöyle bir şey paylaş. Hakkınızı helal edin diyor. Bana dediler ki Ayça Hanım ulaşılamıyor. Siz ulaşabilir misiniz? Ben de denedim. Ortak arkadaşlarımıza ulaşamadım. Ayça çok mutlu evlendi. Sokakta böyle kendisi bir şeyler yapıyordu. Yani bir röportajlar, bir mekanlar geziyordu. Yeme içme yerlerini geziyordu. Güzel, tamam, o kendini kurtardı dedik. Hiç olmazsa bir yuva kurdu dedik. Sevindim onu öyle gördüğüme. Fakat gece bu haber gelince çok üzüldüm. Araştırdık efendim. Onun medya işlerini yapan, belki Instagram işlerini yapan ortaklarından, birlikte çalıştığı dostlarından da şöyle bir açıklama geldi. Hemen şuradan okuyayım o açıklamayı. Çok üzüldüm. Doğru olabilir mi? Olabilir. Ben size o yarışmalarda kimsenin psikolojisinin çok iyi olmadığını, bu gelecekte aslansın, kaplansın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın, şöyle para kazanacaksın filan diye konuşulan insanların aslında bir süre sonra yaşadıkları hayal kırıklıklarıyla depresyona girdiklerini, bakın Ayça ile Emre çifti için şaka maka değil, bak Tarkan'a yapılıyordur bir de böyle. Ben de orada ünlüyüm. Ünlü konuklar geliyor ama ben böyle bir şey görmedim ya. Stüdyonun etrafını saranlar, çılgınca hediyeler yollayanlar stüdyoya. Yani zannedersin Tarkan stüdyoda. Her gün bir kamyon hediye, oyuncak ayılar, kalpler, yastıklar, kupalar, bilmem tişörtler. I am diye başlatılan bir grup. Fafen yani hayran siteleri öyle bir yükselttiler ki onları. Öyle bir yükselttiler ki. Yani biz orada stüdyo çalışanı, onlar
dünya starı gibiydi. Yani o an tabii biliyorsun, tamam mı? O kapıdan çıktığı an ya da o yarışmanın bir gün elendiği an bitecek bu. Ama onlar bilmiyor işte. Öyle bir 2 sene boyunca şımartıldılar ki o ilgi, arkadaşlar stüdyonun kapısına dayanıyorlardı. İmzayı, fotoğrafı geçtim. Gruplar kuruyorlardı. Artık onlar star gibi aşağı iniyordu. 20'li 30'lu küçük küçük gruplara ayırmışlardı. İnsanlarla tanışıp imza veriyorlardı bak. Böyle bir şöhretten bir an boşluğa düşüp işte kilo aldı. Kilo almak, yani fiziksel değişim çok problem değil ama ruhsal değişime bağlıysa problem. Ve kilo aldıktan sonra bayağı bir üzülüyordu. Rejimler yapmaya çalıştı. Her şey öyle başlıyor zaten. Ondan sonra işte mekanlara gidiyordu. Instagram içeriği üretiyordu. Dün de hakkınızı helal edin yazıp her şeyi kapadı. Ondan sonra da şu geldi efendim. BYS Medya Grup olarak sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Bey'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Demek ki efendim böyle bir şey yaptı maalesef. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Çok şükür ki canı kurtulmuş en azından. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder. Gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz. Yani bu işin tabii ki peşine düşeceğim. Henüz çok erken, saat de çok erken. Gece böyle bir şey yaşandıysa gelişmeleri de bildireceğim yani. Ama hep aynı şey. Bu fenomenlerin vefatında, hayatlarını sonlandırmasında yaşanan şeyler aynı şeyler arkadaşlar. Yani o yüzden çok üzgünüm. İnşallah ciddi bir şey yoktur, kalıcı bir şey yoktur. İnşallah ruh hali de kalıcı değildir. Hayat kısa, en ünlü düşüyor ya. Zeki Müren öldü ya. Yani en ünlü, en şöhretli, enler artık. Allah sadece insanı, bir dakika, birine bir şey oldu, bir sesler duyuyorum. Çok özür diliyorum. Yok, bir şey olmamış. Allah insanı hani ne bileyim aç, susuz, parasız, sevgisiz, insansız bırakmasın. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Umarım en kısa sürede iyileşir. Ayça Beğen'den bahsediyorum. Kısmetse Olur'un en popüler yarışmacısı. Ee, işte bu gençlerin bu kolay para arzusu var ya. Meşhurluk, bir anda gelen şöhret, bir anda da giden. O merdiveni ne kadar kolay çıkarsan ve ne kadar hızlı, o kadar kolay da oradan iniyorsun arkadaş. Yani Ayça senede bir böyle mesaj atıyor diyen var. Sık takip etmiyorum ama demek ki yıllardır bunalımda. Çünkü maalesef bu girişim, hayatını sonlandırma girişimi, hani şöyle bir kahve söyleyeyim şuradan gibi gelmiyor insana. Birikim. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu, günlerdir konuşulan isim, korkunç katliam, yani infaz diyeyim. Annesiyle de bir röportaj yapıldı. O röportajın da annesi o 1 milyon liraya aldığını inkar ediyor. Öyle bir şey almadım diyor. Artı kızının Aleyna'nın arka arabaya konum atma meselesi var. Yani zaten bunlar stüdyoya gidiyor. Aleyna konum atar. Ben bunları garipsemiyorum arkadaş. Ben Aleyna ile ilgili şöyle bir şey verelim önce bunu. 1 milyon lira bir para vermiş iddiaya göre. Bu doğru mu? Kesinlikle çirkin ve asılsız ithamlardır. Hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu bile değildir. Ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun rapçi Can Bağ'la gelgitli ilişkisi. Kızım beni odaya kapanıp yorganı kafasına çekip Can Bay duymasın diye beni yorganın altından arıyordu. Ben bu ilişkiye başından beri karşıyım. Çocuğum sporcu, spor yasak. Mini etekle sahneye çıkmasına izin veriyorsun ama spora gitmesine izin vermiyorsun. Şimdi burada kendimi bir kadın olarak Ayça'nın yerine koyuyorum. Annesini de yerine koyabilirim. Annesi hırslı bir kadın. Annesi için konusu, komşusu, arkadaşları diyor ya, fakirle arkadaşlık bile etmezdi diye. Annesi belli ki sınıf atlamak isteyen bir kadın. Kendisi de süslü püslü, gençlik hevesinde bir kadın. Kendi yaşayamadıklarını belki de kızı yaşasın diyen bir kadın. Her anne öyle değildir. Ama bu böyle bir kadın. Şimdi burada baktığın zaman ben bir adamla beraberim, müzik yapıyorum, uzun süre beraberim. Yani Aleyna'yım ben, Can Bay'la beraberim diyelim hadi.
Ayrıldık, şiddet gördüm, tutkulu bir aşk. Annemle görüştürmek istemiyor beni. Onun bir de erkek arkadaşı var. 3 kişi yaşıyoruz aynı evde, nasıl bir şeyse. O da ama böyle bu grup halinde yaşarlar ya onlar, biliyorsunuz, şarkıcılar falan. Müzik yaparlar, bilmem neler, rapçiler. Neyse, ondan ayrılıyorum ve çok kısa bir süre içerisinde yepyeni bir adayla buluşuyorum. Kısmet iyi kısmet. Bir bakıyorum, sosyete, Zehra Çilingiroğlu, Melisa, böyle isimlerle beraber olmuş, çok paralı, çok pullu, çok tanınmış bir ailenin çocuğu geliyor bana. Hemen annem tanıştırıyor. Kısmettir diyorum, atlıyorum üstüne. Çünkü şöhret geçer, 30'undan sonra da kimse bakmaz. Fiziğe gelen fiziğe gider. Bu işlerinde bir gerçeklik payı var. Şimdi bu adamla buluşuyoruz, görüşüyoruz. Diğeri kapımda bekliyor. Tabii ki ayrıldığını anlamıştır yani. Anlamadım ben ayrıldığımızı filan filan diyor da 4 saat hiçbir erkek kimsenin kapısında beklemez arkadaş. Öyle bir dünya yok. Allah'ın izniyle görüşmek isteyenler buluşurlar, konuşurlar ki ben son buluşmaya çok karşıyım. Bunu hep söylüyorum. İnsan kimliyken konuşmamalı, görüşmemeli. İlla sıcağın sıcağına, bakın bu eşyalarımı ver, eşyalarını al kısmı ilk bir hafta, 10 gün, 3 gün içinde oluyorsa birbirinin yüzünü tekrar görmek içindir. Bundan da emin olun. Tekrar bir göreyim, bakayım, belki barışırız bahanesidir. Hadi buna bir teşebbüs ettim, bırak git, yok. 4 saat bekliyorsun. Köpek benim diyorsun. Köpek şimdi Aleyna'nın evinde. Köpek kimin köpeği o belli değil. Köpek birinin ifadesine göre Alaaddin'in, birinin ifadesine göre Aleyna'nın, birinin ifadesine göre Kubilay'ın, Vahap'ın, Canbay'ın yani. Kimin abi bu köpek? Ama şu an Aleyna'nın evinde. Yani böyle garip grup işler. Bir köpeği almaya gitmek mantıklı tabii. Yalnız mı bırakacaksın hayvanı orada? Ama niye ilk gidişinde almadın? Şimdi Aleyna'ya gelelim. Sevgilimle buluştum. Veya sevgilimle buluşmadan önce eski sevgilimin kapıda beklediğini ben yeni sevgilime söylemek zorundayım arkadaş. Hele bu gençlerde, hele bu mafyozu oynayan gençlerde, ağır abi oynayan gençlerde racon var ya, nasıl söylemiyorsun eski erkek arkadaşının kapıda beklediğini? Seni aradı mı bakayım telefonuna falan, bu durumlar var biliyorsunuz bu erkeklerde. Söylüyorsun mecburen, evet diyorsun biz şimdi gideceğiz ama adam orada. Ne diyeceğim ben randevu vermişim sanılmasın diye ben de söylerim. Şimdi eski erkek arkadaşım kapıma dayansa yeni erkek arkadaşıma söylerim arkadaş. Net. İkincisi, gittik oraya ve maalesef böyle korkunç bir olay oldu. Gözümün önünde böyle bir şey işlendi. Aleyna'nın çığlıklarını da duyuyorsunuz. O da böyle bir şey beklemiyor. Yolda çünkü belinden çıkarıyor maalesef silahı. Ben onu polise anında verebilir miyim? Yanımda gözünü kırpmadan adam öldürmüş biri var. Çıkarmış vurmuş. Alo polis. Benim yüzümden bir tane cinayet işlendi. Yeni sevgilim eskiyi vurdu. Yapamam korkudan arkadaş, çıkarıp bana çevirse silahı. Zaten gözünü kırpmadan suçsuz birinin canına kıymış. Ha, eve gidince arayabilirim polisi. İspiyonlayabilirim onu. Yer mi? Aşiret aile, mafyoz aile. Adam dışarıda, henüz yakalanmamış, kaçmış. Yarın ya onun ayağına, Aleyna'nın ayağına sıksalar, kafasına sıksalar, sen mi ispiyonladın bizi diye. Titreyerek yorganın altına girme kısmı annesinin anlattığı çok da mantıksız gelmiyor bu yüzden. Yani ertesi sabah annesi ben sabah götüreyim seni demiş çocuğu için. Uyusun demiş, sinirleri bozuk demiş. Olabilir abi bak. Mafyayı gece karşıma alır mıyım? Alamayabilirim korkudan. Şimdi ben alırım. Da normal bir kadın alamayabilir arkadaş. Hele genç bir kadın. Yanında gözünü kırpmadan masum bir çocuğu tık diye infaz etmiş bir adam var. Ne onun yanından polisi arayabilir, ne eve gidince yarın benim de kapımda beni vururlar bunlar diye polisi arayabilir. Erkekleri birbirine şikayet etmek çok tehlikeli de, şimdi kendinizi, empati yeteneğiniz varsa koyun ya da genç kızınıza. Etmezsen bir türlü yeni ilişkin bozulacak. Ne yapıyor bu herif burada, sen mi çağırdın diye böyle asabi bir adam senin tepene çıkacak. Şimdi bence burada tehlikeli şey eş ve arkadaş seçimi. Beraber olacağınız, yiyeceğiniz, içeceğiniz insanı doğru seçin bence. İkincisi de madem böyle bir şeyin içine girdin, hamama giren terler oluyorsun yani. Yapacak bir şey yok.
yanındaki insanların suçunu. Yani bu birçok şey için geçer. Şu an evine 2 insanı açtın. Madde kullanan 2 insan. Hadi senin evinde 3 gram bıraktılar, çıktılar, gittiler. Yarın biri ihbar etti, geldiler, senin bile haberin olmayan mutfak çekmecesinden bir şey çıkardılar. Ne olur senin durumun? Bulundurmak olur, yer sağlamak olur. Yani etrafındaki insanları o kadar titizlikle seçmen gereken bir dönemdesin ki. Bir insanın hayatını yakmak 3 gram yasaklı maddeye bakar arkadaş. Gelir evinin bir köşesine bırakır, bıraktığı yeri de bilir. Bir de ihbar eder arkasından. Gelirler evinde bulurlar, seni alırlar sonsuza kadar yani. Ya da almasalar bile hayatın gider. Yani hem kimse hemen 1-2 haftada sevgili bulmak zorunda değil ama Hatice'cim. Biz zaten normal bir aile kızı evlenmeyi bekliyor falan demiyoruz. İyi bir kısmet bulmuş, onu kaçırmamaya çalışan bir kızdan bahsediyoruz. Ve bazı kadınlar kız istenirken, at beslenirken verilir felsefesine uyup, anladınız mı? Yani genç, güzel, isteyen varken gidecek. Böyle 30'undan 35'inden sonra böyle zengin çocuklar her dakika çıkmıyor her köşe başında. Zaten niyet belli. Zaten bir genç kız Survivor'a katılıyorsa ya da genç erkek ya da her kimse niyet belli. Bence düşmenin başladığı nokta Survivor'a katılmaktır. Ciddi olarak söylüyorum bunu. Yani her türlü muamele, açlık, hayatla mücadele, yalan dolan, oradaki o kavga dövüş falan işlerine zaten katılıyorsan çaresizce ünlü olmak istiyorsundur. Ama çok yanlış kapı. Bu kız zaten ünlü olmak isteyen bir kız, görmüyor musunuz? Canbay'la bile zaten ünlü olmak için dolaştığını, flört ettiğini düşünüyorum ben. Bir başka fenomen. Aynı şeyi söylüyoruz zaten. İnsan mafyatikle niye beraber olur? Parası için. Ama arkadaş seçimi yanlış diyoruz. Kendinizi onun yerine koyun. Allah sizleri de evlatlarınızda sınamasın arkadaş. Aleyna'nın yaptığı şey flörtöz olup hızlı erkek arkadaş değiştirmek. Yani Melisa da çıktı onunla. Zehra Çilingiroğlu da çıktı o çocukla. Aleyna'nın yaptığı şey bu. Yani erkekleri karşı karşıya getirmek çok kötü bir şey. Evet. Yani ama bu kadarı tahmin edilebilir miydi? Ya da git öldür onu mu dedi yani. Bence azmettirmek benim başımda böyle git öldür demektir azmettirmek. Ama Aleyna'nın içeride kalması sebebi daha çok polise haber vermemekle ilgili. Şimdi efendim Rabia Karaca da benim sunduğum dönemde kısmetse olur dandı ve ya inanamazsınız. Bir evrim geçirdi Rabia. Ya tombiş, minik, şirin, sesi bile değişti yani kızın. Ve biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu operasyonunda işte hosteslik yaptı, uçakta direkt de dans etti, zengin iş adamının metresiydi falan gibi isimleri çıktıktan sonra bu fuhuş ve yasaklı madde kapsamında o da tutuklandı. Şimdi o da bir şey yayınlamış. O temizleniyorum diye örnek olan bir video yayınlıyor sözde. İzleyelim. Evet, hayatımın yenilenme döneminde sizlerden yardım alıyorum. Sizlere de birkaç fikir veriyorum gibi düşünün. Hatta beraber yaşayalım bu dönemi, bu süreci de beraber yaşayalım. Sizler de bana biraz böyle bilgi akışı sağlayın ki ben de kendi içimde bu dönüşümü yaşayayım istiyorum. Şimdi benim aslında sınırlarını kendim çizmediğim dış etkenler tarafından çok büyük sınırlara maruz kaldığım bir dönemdeyim şu anda. Önce özgürlüğüm elimden gitti, sonra psikolojik sağlık vesaire derken düzeltiyorum. Kendi başıma yapmaya çalışıyorum. Tabii bu süreçte yaşam standartlarınızın düşmesi de cabası oluyor. Mesela saçımı evde kendim boyuyorum. Bununla ilgili video Duydunuz mu arkadaşlar? Bu süreçte yaşam standartları düşüyor. Niye? Herif parası yemediği için. Horicim gel canım. Gel canım sen gel. Yani neden düşüyor? Yani ben şimdi hangi yani hani yönetim kurulu başkanıydın da görevden mi aldılar? Hayır. Çok zengin bir adamın metresiydi. Adamla ayrıldın. Yaşam standartı düşüyor. Hapse girince ve sevgilinden ayrılınca denir mi ya? Bu mudur örnek olmak? çekmeyi bile düşündüm. Çekeceğim. Yapabildiğim birkaç şeyi şu anda alışkanlıklarımı yapamıyorum. Yani standardımda, kendi standardımda yaşarken. Bunlarla ilgili de sizlerden fikir almak isterim. Ya bununla ilgili oturup hani psikolojik yıpranmalar yaşamaktansa en azından sizlerle bu yenilenme sürecine dahil edeyim de sizleri.
Bakalım neler yapabiliyoruz, neler yapabileceğim ben bu süreçte. Şimdi sizlere ben burada yazdım aslında. Benim için değişen, değişmek zorunda bırakılan bazı şeyler var. Şimdi yaşam standartına kolay ulaşılabilirlik diye bir kavram vardı bende. Çünkü 3 tane çalıştığım yer vardı. Çok güzel reklamlar alıyordum. Hatta son Aralık'ta bu olayı yaşayana kadar en güzel seminerlere katılıp en güzel markaların eventlerinde çok kaliteli bir şekilde tanıtımlar yapıyordum biliyorsunuz. Şimdi bu 3 tane çalıştığım yerde bu kadar fazla negatif haber olunca benimle çalışmadılar, şu anda çalışmıyorlar. Ben de diyorum kendi açımdan neler yapabilirim. Kadınlar da bana fikirlerini yazabilirler. Yaptığım spor dalları vardı. Spor dalları çok fazla maddi imkan gerektiren spor Yani direkt dansını kastediyor. dalları da vardı arasında, golf gibi. Normal evde yapabildiğim şeyler de vardı, egzersizler. Şu anda sadece evde yapabildiğim egzersizlere döndüm. Ayrıca sizlerden de fikir olsun diye bana birkaç tane bu sevdiğim konuyla ilgili kendimi geliştirmem adına fikir yazabilirsiniz. Eğitim almayı seven bir kadın olduğumu biliyorsunuz. 2016'dan beri, şimdi eğitime gireceğim biraz. Çok fazla güzel eğitimler aldım. Hatta 2 tane önemli isimden. Artikülasyon, ses, nefes, fonetik. Şimdi bu eğitimleri daha böyle Şimdi artikülasyon, ses, nefes, fonetiği aldın da toplumun gözü önünde kim senden haber dinleyecek Rabia? Kim? Sen şu ağzınla gidip de ben ne bileyim işte Donald Trump için sokakta protestolar düzenlendi veya İran İsrail'e füze attı dediğin zaman millet aa mı diyecek? Çok mu ciddiye alınacaksın? Aslında bu Saadettin Saran'ın koca popolum diye sevdiği Ela Rümeysa Cebeci de ilk çıktığı günden itibaren benim birçok yayınımda insan özel hayatı olabilir, fantazileri olabilir, cinsel tercihleri olabilir. Bana ne? Ama ekrana çıkıp size bir şey sunarken poposunda etek, yaramaz sekreter pozisyonları, işte saçlar açılmış kıçında, topuklu ayakkabı, kırmızı tabanlı lübutanlar ayağına çekilmiş falan. Olmaz abi yani. Yasak. Böyle birine haber sunduranı zaten en başta sorgulayacaksın. Hayırdır diyeceksin, tohumuna para mı verdin? Şimdi bu kızımız da direkt dans yapmak, spor yapmak, bunlara parasının yetmemesini lükslerinden mahrummuştuk gibi söylüyor. Millet otobüs parası bulamıyor. Türk filmlerinde de böyle değil midir? Bir genç kızı kirletirler, kız hemen pavyona yazılır ha. Gideyim de bir sekreter olayım, gideyim de bir kursa gideyim falan demez. Direkt pavyona düşer. Nedense. Öyle öğrendik ya. Para isteyen böyle. 2 reklam firmasını değil, Türkiye'nin en zengin bahisçilerinden birini kaybetti. O da ayrı. dijital dünyada ücretsiz bir şekilde alabileceğim yerler varsa bana aktarabilirsiniz. Çünkü ben de artık hani bu videolarınızı sizin izledikçe, bu daha standartı işte belli kalıplarda olan genç kızları izledikçe ben de aydınlanıyorum evde. Standardı belli kalıplarda olan diyen Rabia'nın başka bir görüntüsünü getireceğim. Rabia maddi manevi zorluklar içerisindeydi. Neymiş senin standardın? Yani Rabia, sen Buckingham Sarayı'nda mı doğdun? Versailles'da mı doğdun? Senin annen baban petrol zengini de biz mi bilmiyoruz? Gayet o programdan kazandığın paraya ihtiyacı olan, gayet mütevazı, şöyle gözüken bir kızdın sen Rabia. Yaşam standardı başka olan, yani sonradan bir metreslik müessesesiyle bir şeyler gördün diye şimdi çıkıp da standart aşağı olan kadınlardan bir şeyler öğreniyorum diyecek kadar ne ara oldun sen ya? Açalım bakalım size Rabia'nın eski halini göstereyim. Bakın buradaki eski hali Rabia. Öyle kocaman göğüslü, tombul bir kızdı. Baştan aşağı değişti. Yani sen ne yaptın? Holding patronunun kızıydın da standardı öyle olan. Ya sen orada ayda haftalık veriyordu insanlar. Çünkü yarışmacılar başka işte çalışamıyor, 7-24 oradalar diye. 3 kuruş para veriyordu. Bir veriyordu, bir vermiyordu yapım şirketi. Sen o paraya muhtaç bir kızdın. Üstün, başın, giyimin, kuşamın sponsorlarla trik alıyordunuz. Şimdi paraya muhtaç, standartları başka olan kızlar diye girdiğin zaman ne oldun 5 senede Rabia? Yani metreslik müessesesiz kariyerin mi kaybettin yani? Genç kızlar işte bunlara özeniyor arkadaş. Buna özeniyor, sonra başlarına bin bir türlü bela geliyor yani. Bir başka fenomenin ölümüyle ilgili.
Biliyorsunuz o da kendi canına kastetti. Güzelim 21 yaşındaki o kız. Babası imam malumunuz. Hani tövbe estağfurullah. Babası konuştu. Babası diyor ki ben diyor kızımın diyor asla diyor köprüden atlayacağına inanmıyorum. Mutlaka başka bir şey oldu diyor. Verelim. 21 yaşında dünya güzeli bir kız. Neden köprüden atlarsın be evladım? İşte çünkü onlar kendilerini özel uçakla kıyaslıyor. Otobüs biletiyle veya binebilecekleri minicik bir arabayla değil. Benim ilk arabam Vosvos'tu. Var ya şu giden tombik araba. Ona binmez bunlar abi. BMW, Mercedes, Range Rover değilse onlar için bindikleri şey araba değil. Onun hazını alıp da şükür diyemezler. O kadar yani hayatlar ve hevesler. Ama kendi imkanlarını kullanarak da oraya gelemezler. Ve hayal kırıklıkları maalesef sert düşüşler yapıyor. Çok üzgünüz yani şu anda ne konuşacağımı bile gerçekten bilemiyorum. Benim kızım yani kendini intihar edecek veya öyle bir şey herhangi kesinlikle yok. Çünkü benim kızım istediğini yapardı, bir şey kafaya koyunca yapardı. Yani böyle bir şey olması imkansız. Bizim de çok şüphelendiğimiz yerler var. Mesela o yazı kesinlikle benim kızımın yazısı değil. 2. Ben bilmem bana kızımın resimlerini atmışlar. Aramız açıkmış. O kesinlikle yalan zaten. Yani öyle bir şey kesinlikle olmadı. Biz evet küçük bir aileyiz ama birbirimize bağlı bir şeyimiz var. Yok sosyal medyada, yok babasıyla arası açılmış, yok ailesiyle hiç görüşmüyormuş. Bunlar kesinlikle yalan. Ben kızımın arkasındayım. Yani sonuna kadar. Öyle bir resim gelmiş olsa bile ben yine kızımın arkasındayım. Ama öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Ben çok üzgünüm. Çocuğum gitti benim. Yani bunun sonuna kadar arkasına duracağız biz. İnşallah çözülecek. Çok üzücü. İyi bir adama benziyor. Halen kızının arkasında olması çok güzel bir kere bir baba olarak. Ve biliyorsunuz Diyanet mensubu yani cami imamı. Şimdi bir başka fenomene geçelim. Onunla birlikte çalıştım. Eylül ben onunla çalıştığım zaman gencecik, dinamik, neşeli. Hadi kız sen muhabirlik yap dendiğinde kompleks edinmeyecek, koşturup giden bal dükkanı, kaymak dükkanı, turşucudan bize bağlanan, esprili, memeli mestan diye bir blokla çıkmış. Sonra da çok gençlerin sevgilisi olmuş. Çok iyi bir kızdı. Daha sonra işte kocasıyla inişli çıkışlı ilişkileri vardı. Daha sonra biliyorsunuz bu operasyonlarda arandı, yurt dışına taşındı. Kocasıyla birlikte gitti, çocukları olmuştu. Onunla gel canım. Ondan sonra araları bozuldu, boşandı. Kocasıma para verdim diye sık sık çıkıyor. Şu anda cinselliği akışkan bir beyle beraber olduğu söyleniyor. Ve en son yaptıkları şeye benim aklım hafsalam almadı arkadaş. Ne oluyorsunuz ya? Ne oluyorsunuz ya? Yani Angelina Jolie misin Eylül, sen böyle bir kız değildin. Gerçekten de altın kalpli. Bak gerçek altın kalpli bir kız. Yani sevgilisiyle birbirlerinin kanlarının tadına bakmışlar arkadaş. Olacak iş mi ya? Bunun kamera önünde. Bu ne ya? Estağfurullah. Tutabilir biliyor musun? Ama Türkiye'de yani test vermek tabii sigorta kapsamında olduğu için Onları sonra takan bunları şey. böyle. Burada bunu millet her ay yolluyor. Bu sayede mesela adam diyelim ki ketojenik besleniyor. Ketojenik beslenme ona yarıyor mu, yaramıyor mu bunu görmüş oluyor ay ay. Hazırsan basıyoruz. Evet, 3, bastı. 2, Evet. hoppa. Evet oldu galiba. Koyuyorum. Koy bebeğim. Haydi bismillah. Hoppa. Ha, bir şey giriyor ama böyle Sinek ısırığı bile değil aynen, yani. minicik bir şey geldi. Ay buraya kanın bulaştı. Aynen ortalık kan revan. Önceden millet kolunu kesip yapıştırırmış ya kanka olmak için. Ya ne diyorsun? Evet. Ya ben böyle bir manyağı o kadar seviyorum ki bunun manyak tarafını. Senin kanın yapışkanlı zaten. Bu da Eylül'ümün. Ah, ah. Burada çok dikkatli olmak lazım. Sert bir çeksen bütün kan boşa gitti. Oh! Kan revan oldu suratımda ne kadar çekici. Kurdun dişine kan değdi. Değdi vallahi. Baksanıza her yeri kan oldu. Oo senin kanında ne demir var? Var tabii. Demek. Bayağı demir var. Yok bal. Olacak iş mi arkadaş bu ya? Olacak iş mi? İğrençlik yani. Eylül ne yaptın kendine ya? Gerçekten umarım eğleniyorsundur ama yani doğru değil. O sevilen, sempatik, hepimizin kızı, tatlı, genç, dinamik, enerji, ikizler burcu enerjili kadın gitmiş. Başka bir şey var karşımızda şimdi zaten. Ve bu bakın Angelina Jolie Brad Pitt'le evlenmeden önce yeni şöhret olurken eşiyle
cinsel birliktelik yaşarken birbirlerinin kanının tadına bakıyorlarmış. Sonra da zaten Epstein çıktı hepsi. Yani niye abi ben adamın kanını yalayayım ya? Kardeş niye? Ya madem böyle sapkınlığım var niye bunu önünüzde yapayım? Yaptım niye yayınlayayım ya? Ben artık işte gelinebilecek en son nokta herhalde aldığı evler, paralar, kazançlarıyla Eylül'dür sosyal medya fenomenliğinde. Amerika'da şu anda müthiş bir evde yaşıyor. Evlerimin 5'ini sattım, 5'i duruyor diyor. Yani çok iyi kazanmış, çok sevilmiş ve takip edilmiş döneminde bir sosyal medya fenomeni. Yani bütün bu kızcıklar onun gibi olmak istiyor. Olunca da bu mu olacak yani? Sonun bu mu yani? Hep bu mu? Kafa hep gidecek mi? Gidecek. Niye biliyor musunuz? Normal bir insan hayatı boyunca 130 eleştiriye, bak hayatı boyunca 130 eleştiriye maruz kalırken şurada şu kendi kanalımda yaptığım Antin Kuntin yayında bile on binlerce olumlu olumsuz eleştiri geliyor. Bununla yüzleşecek yüreğiniz yoksa hiç girmeyin bu işlere. Psikolojiniz sağlam değilse girmeyin bu işlere. Kaldıramıyorsanız girmeyin bu işlere. Hazmedemiyorsanız girmeyin bu işlere. Yokuşu ne kadar ağır çıkarsan o kadar ağır inersin. Bir anda çıkarsan bir anda düşersin. Yaşlanacağını kabul edeceksin. Liginin düşeceğini, yani Ronaldo bile artık oynamayacak abi 1. Ligde yani. Futbolu bırakacak adam. Ligden düşeceğini kabul edeceksin. Gençlikten, güzellikten, formdan, popülerlikten kendine ait bir şeyler olmalı derinde. Yani herkese açtığının dışında. O yoksa geçmiş olsun. O yüzden fenomenlerin en az yarısının sonu bu oldu ve olacak. Üzülerek söylüyorum. Çoluğunuzu çocuğunuzu başka hobilere yönlendirin ve kazandığı şeyi harcamanın zevkini verin onlara. Mutluluk böyle bir şey çünkü. Sizleri çok seviyorum efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni bekliyorum. Beğenmeyenden hiçbir şey beklemiyorum. Ama burada takipçi sayımı artırırsanız daha güçlü oluruz. Hem YouTube'un gözünde hem de daha motive olmamız anlamında. Sizleri seviyorum. Gerçek dostluklar bulmak için kulübümüze üyelik de bekliyorum. Ne oldu çocuğum ya? Tövbe estağfurullah. Biz bir eğitim, dostluk, sonsuzluk, birbirimize yardım. Mesela dün tiyatro kulübü vardı Ayon'un içinde. Kulüp kurduk. Her gün Zoom toplantıları, geziler, bilim, sanat, kültür faaliyetleri, konferanslar, seminerler. Her gün bir şey yapıyoruz. Dün tiyatro seçmelerimiz vardı online. Çok eğlenceliydi. Bir şey öğreniyoruz ve de bunu yaparken. Başvurmak isteyenler efendim. Zaman tanrısı ama sonsuz zaman tanrısı. Şuraya Ayon Kulüp form doldurabilir ya da bu sayfadaki telefon numarasını arayabilir direkt. Ben sizi yönlendiririm. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın sağlıkla görüşmek üzere. Burcu Güneş Hanım da inşallah en yakın zamanda konuğum olacak. Ve anlatacak. Yaranmaya çalışanlar, işte içki masasında bağlanan işler. Bu ortamda hem sanat hem bizim medya ortamında başarının sadece ve sadece eğitim, kültür, yetenek, güzellik veya iyilikle ilgili olmadığı konusunda. Bütün bunları konuşacağız efendim. Kötü insanların en iyi yanı iyi insanları bir araya toplamasıdır. Bunu da unutmayın. Hoşça kalın sevgimle.